Merhabalar, bugün sizlerle beraber Live Chart içerisinde dashboard nasıl oluşturulur onu öğreneceğiz. Öncelikle admin tarafından ETL'imizi hazırlamamız gerekiyor. Geliyorum burada, bir konu tanımı yapmam gerekiyor. Konu tanımı yapmam sebebimiz her şey bir konuya bağlı bizde. Yani içeriye dataseti attığınız zaman bir konuya bağlıyorsunuz. Chart oluşturacağınız zaman bir konuya bağlıyorsunuz. Dashboard'da da aynı şekilde bir konuya bağlıyorsunuz. Konular üzerinden yürüyor. Veri sağlayıcı ayarlarına geçiyorum. Şimdi bu starter paket olduğu için DB ayarları boş. Diğer DB seçenekleri boş. Ama analiz ve enterprise pakette bunların hepsi açık şekilde geliyor. Ben şimdi içeri bir Excel atacağım. Burada bu CSV dosyamızdaki kolonları bize getiriyor ve bu kolonların veri tiplerini seçmemizi istiyor. Yani kendisi zaten buluyor aslında ama hani olur da bir yanlışlık olur veyahut siz ismini bir şeyin değiştirmek istersiniz, veri tipini değiştirmek istersiniz. Burada oynayabiliyorsunuz verilerle. Burada bir indeks alan seçmem gerekiyor. Order ID'yi seçiyorum. Tamamlıyorum. Şimdi benden bir konuya bağlamamı istiyor. Budget konusuna bağladık. Burada ETL'i oluştur ve sihirbaza git seçeneğini kullanacağım ben şu an. Bastığım zaman hızlı bir şekilde chart ekranına atacak beni ve hemencik chart çizmeye başlayacağız. Burada gene konumu seçiyorum, veri setimi seçiyorum. 50 satırlık bir örnek veri getiriyor bana. Buradan karşıma bir maskeleme, daha doğrusu onay ekranı çıktı. Burada ben maskeleme yapıyorum. Şöyle anlatayım. Bu aslında bir güvenlik adımı bizim için. Yani bizdeki veriyi bu şu andaki onayla ve gönder butonuna bastıktan sonra yapay zekaya göndereceğim. Daha sonra yapay zekadan yanıt alıp oradaki veri üzerinden chart çizdireceğim. Şimdi buradaki işlem şu. Örneğin ben müşterimin ismini, malzememin ismini, malzememin kodunu yapay zekaya göndermek istemiyor olabilirim. Yani lokalde bir yapay zeka çalıştırmıyorumdur. Public bir yapay zeka kullanıyorumdur. Ve bu yüzden de hani verilerimin anonim olmasını, ortaya çıkmasını istemem. O yüzden de burada bir maskeleme işlemi yapıyorum. Burada mesela customer name'i maskelediğim zaman arkada Karen yazıyor görüyorsanız eğer. Buradaki Karen yani sallıyorum şu anda ID call 3 002 şeklinde. Yani işte 3. kolonun 2. satırı gibisinden böyle numaralandırılarak gönderiliyor yapay zekaya. Geri döndüğü zaman da aynı numarayla dönüyor ve sistem arkada bir algoritma çalıştırıyor. Bu şekilde de hani verdiğim ismi tutuyor. Gönderdikten sonra geri geldiğinde buradaki Karen'ı benim için yansıtıyor ekrana. Yani Karen hiçbir zaman gitmiyor yapay zeka. Burada kendisi maskeleyeceği alanları seçiyor. Yani isterseniz siz de ekstra alanlarla seçebilirsiniz. Ama burada en mantıklı alanları kendisi seçiyor zaten. Onayla ve gönder diyelim. Şimdi yapay zeka ile chart çizdirmeye başladık. İlk chartımız geldi. Burada haftanın günlerine göre sipariş miktarlarını sıraladık. Şimdi bunu buradan kaydedeceğim. Kendisi bir başlık ve açıklama yazıyor buraya. Bunları değiştirebilirim. Bunları daha sonradan da değiştirebilirim. Hani şu an ellememin bir önemi yok. Kaydettim. Toplu chart modumuz var. Toplu chart moduna geldiğim zaman analizi başlat dediğimde kendisi ETL'i inceliyor, dataseti inceliyor ve yani mantıklı gördüğü chartları oluşturuyor. 6 adet chart çizecek bize birazdan. Mesela aylık toplam satış trendini çizdi. Güzelmiş. Bunu kaydedebilirim. Daha sonra ürün kategorisine göre satış paylarını çıkarttı. Kategori bazlı bir pie chart. Bunu alalım. Hı hı. Bunu da alabiliriz. Bölge ve kategori yoğunluğu. Şimdi chart çizdirme işlemi bittikten sonra dashboard yönetimine geçiyoruz. Burada dashboard'umuzu oluşturmaya başlayacağız. Şimdi burada öncelikle gene her zamanki gibi konumuzu seçerek başlıyoruz. Konuyu seçtik.
Şimdi dashboard'umuza bir isim de verelim. Budget just dashboard dedik. Şimdi istatistik kartlarımız olsun. 2 tane, 3 tane chart kaydettik. 3 chart'ı da alalım. Bir adet filtre koyalım. Bir de tablomuz olsun burada. Bunların boyutlarını bu şekilde sürükle bırakla yerlerini değiştiriyorum. Köşelerinden tutarak da boyutlarını değiştiriyorum. Şunu aşağı alalım. Yerleşimi tamamladıktan sonra her bir widget'ın kenarındaki ayar butonuna basıyorum. Burada konuyu seçiyorum. ETL'i. Daha sonra mesela bu bir istatistik kart. Burada yapmasını istediğim işlem. Mesela sum diyelim, toplasın. Neyi toplasın? Unit price'ı toplasın. Ya da quantity'yi toplasın. Başka neyi toplatabiliriz? Karı toplatalım. Burada filtre ekleyebilirim. Dönem karşılaştırması yapabilirim. Yani eğer yıl bazlı bir dataset varsa elimde işte önceki yılla karşılaştır. Ya da mesela önceki dönem eksi diyelim. Burada ay bazlı karşılaştırtabilirim. Hani bir önceki aya göre karşılaştırma yaptırabilirim her türlü. Burada gelip mesela özel başlık kullanıyorum. Bunun ismine diyelim ki toplam kar. Burada da aynı şekilde. Burada da ortalama bir değer aldıralım. Average diyelim. Ortalama discount unit price discount percent diyelim. Ortalama indirim tutarını alalım burada. Sonrasında chartlarımı burada yerleştireceğim şimdi. Bu tamamdır. Filtremi de ayarlayayım. Burada da filtrelemek istediğim alanları yazacağım buraya. Mesela hangi alanı filtrelemek istiyorum? Mesela ST'de region alanını filtreleyelim. Ülke bazlı, bölge bazlı bir filtreleme yapalım orada. Aylık toplam satış trendini alalım. Ürün kategorisini buraya alalım. Chartlara da özel başlık verebiliyorum. Burada görmüşsünüzdür belki. Burada özel başlık olarak verebiliyorum. Şimdi tablomuzu da oluşturduktan sonra bitirebiliriz. Burada order ID, order date, customer name, product name, quantity, profit. Görünmesini istediğim satış şeyler bunlar, kolonlar. Burada da satır limiti gireceğim. Tamam dedik. Burada mobil tasarımını da yapabiliyoruz aynı şekilde. Şimdi her şeyini ayarladım. Yerleşimi, şu anki yerleşim masaüstü, bilgisayardaki yerleşim. Gelip burada mobil dediğimde de mobil şekilde de yerleşimini ayarlamam gerekiyor. Bunun için şöyle bir kolay yöntemimiz var. Yerleşim haritası diye bir kısmımız var. Buraya girdiğim zaman burada şunların yerlerini bu şekilde oynatabiliyorum. Bunu da küçültelim. Filtreyi buraya koyalım. Bu şekilde mobilde de telefonda da nasıl görünmesini istediğimi buradan ayarlayabilirim. Kendisi de burada aynı anda yenilemesini yapıyor. Daha sonrasında taslağı kaydet diyorum ve yayınla diyorum. Şu anda bu bir sistem dashboard'u oldu. Çünkü ben admin olarak giriş yaptım ve admin olarak bir dashboard oluşturdum. Kullanıcı moduna geldiğim zaman burada bu bir sistem dashboard'u şu anda. Kullanıcılar kendi dashboardlarını nasıl oluşturacaklar peki? Buraya gelip yeni dashboard diyebilirler. Burada dashboard adını girerek oluşturabilirler. Bir farklı yöntemde halihazırda olan bir dashboard'u özelleştirebilirler. Gelip burada özelleştir dediği zaman sistem dashboard'u da olsa bu özelleştirilebilir. Fakat yeniden bunu kaydettiğinde mecburen farklı kaydet demek zorunda. Yani sistem dashboard'unu asla bozmuyor sistemimiz. Kendisi burada farklı kaydet dediğinde benim dashboard'um olarak
Yeni bir dashboard olarak kaydediliyor yani bu. Buraya gelip bunların yerleriyle oynayabilir. Buradaki alanları değiştirebilir. Hangi alanların gelmesini istediğini seçebilir. Ya da chartları da değiştirebilir aynı şekilde. Burada mesela biz şuradaki chartı değiştirelim. Bunu diyelim. Kaydet diyelim. Burada farklı bir chart görünmesini istedim. Bunu da burada kaydettiğim zaman bir isim vermem gerekiyor. Böyle kalsın. Kaydettiğimde benim dashboard'um olarak burada görünüyor. Sistem dashboard'u da burada. Bugün sizlerle beraber LiveChart içerisinde dashboard nasıl oluşturulur bunu öğrendik. Dinlediğiniz için teşekkürler. İyi günler, iyi çalışmalar dilerim.